Evet, yine düştük yollara. Türkiye distribütörü Shark Saat'in davetlisi olarak İsviçre saatçiliğinin önemli markalarından Oris'in atölyesini beraberce ziyaret edeceğiz. Tabii İsviçre'ye gelmişken yolculuğumuz için tren kullanıyoruz. Bu tarz seyahatlerin en güzel yanlarından biri de farklı yerler görüyoruz. Basel yakınlarında Oris'e gitmek için otobüs beklerken bu bölgenin en eski binalarından birine rastladık. Hem tiyatro hem müze hem içinde bir kütüphanesi var insanların ziyaret ettiği harika yerler görüyoruz. Evet, uzun ama sakin bir yolculuktan sonra Oris'in Holstein şehrindeki manufacture'ına geldik. Aslında enteresan bir bina. 1904 yılından beri Oris burada üretimine devam ediyor. Eskiden bütün neredeyse bütün sokak Oris'e aitmiş ve 200 kişi çalışıyormuş içinde. Ama bugün baktığınız zaman içeride 90 kişi çalışıyor ve daha böyle üretimden çok ofis tarzı bir kullanımı var. Oris'in ismi de enteresan. Oris'in ismi burada bulunan küçük bir çay, yani nehrin aslında ismi oradan alıntı. Ama enteresandır, Oris'in önündeki nehirden değil, tam sokağın arkasındaki nehir. Evet, Oris'in manufacture'ına girdiğimizde bizi önce butik karşılıyor. Butik harika tasarlanmış ve neredeyse bütün koleksiyonu burada görmek mümkün. Saatlerden ayrı olarak burada yerel halkın ürettiği bira, zeytinyağı ve kahve gibi ürünleri de burada bulmak mümkün. Ama tabii butiğin bence en güzel yanı açık bir alan olması. Bu butiğe gelen ziyaretçiler buradan içeriye doğru geçebiliyorlar. Geldiğimiz bu noktada da bizi bir kafe karşılıyor. Değerli basın mensubu dostlarımız burada kafeden faydalanıyorlar ve buraya gelen Oris ziyaretçileri hem kahvelerini yudumluyorlar hem belki almak istedikleri saatleri burada deniyorlar. Aynı zamanda saatlerin nerede üretildiğini, nerede montaj yapıldığını da birebir buradan takip edebiliyorlar. Şimdi Oris'in kalite kontrolünü yaptığı atölyenin içindeyiz. Bizim gibi saat severleri en çok ilgilendiren olaylardan biri saatin dakikliğinin ölçülmesi. Evet, burada ufak bir makine var. Saati bu makinenin içine koyuyorlar ve gördüğünüz gibi saat farklı pozisyonlarda bu cihaz tarafından ölçümleniyor ve bu dijital ekrana aktarılıyor. Eğer istenilen standartlardaysa aşağıya üretim departmanına saati veriyorlar. Evet, Holstein'de Oris'in fabrikasında turumuza devam ediyoruz. Videonun başında da söyledim, 1904'ten beri 1980'lerin ortasında şu andaki yönetime geçene kadar Oris tam 279 tane mekanik kalibre saatçilik dünyasına hediye etmiş.
Evet, Inca Block şok önleyici. Bilenler ne olduğunu videonun altına yazsınlar. Bakın burada denememiz için de bir oyuncak koymuşlar. Evet, 279 tane kalibreyi 1980'lere kadar saatçilik dünyasına armağan etmişler ama son dönemde tekrar köklerine dönüp yeni kalibreleri de in-house olarak üretmeye başlamışlar. Kalibre 400'ü birçoğunuz bilirsiniz. Burada da Kalibre 400'ün tüm parçaları var ve burada sergileniyor. Evet, Oris Manufacture'da turumuza devam ediyoruz ve siz sevgili dostlarımıza, izleyicilerimize 2 tane sorum olacak. Bu 1917'de Oris'in ilk yaptığı kol saati. Peki kol eskiden tabii cep saatleri vardı. Neden kol saatlerine geçiş oldu? Bunu videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bu birinci soruydu. İkincisi de bugünlerde tabii artık 65 yani 65 serisini biliyoruz Oris'in. Bu 1965 yılında insanların daha yoğun kullanabileceği, suda işte dayanıklı bir saate ihtiyaçları vardı ve 1965 yılında Oris 100 metre su geçirmezliği olan bu saati yapmış. Peki o yıllarda çok önemli, saat dünyasında çok önemli bir model daha yayınlanmıştı. O hangi modeldi onu soruyoruz. Evet, Oris'le harika bir tecrübe yaşadık. 1904 yılında kurulmuş bu bina bugün bizleri misafir etti ve Oris'le beraber içeriği gezdik, harika bir tecrübe yaşadık.
Oris'in tarihi hakkında, ürünleri hakkında birçok bilgiyi edindik ve bunu da sizlerle paylaşmaya çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye distribütörü Shark Saat'e bizi burada misafir ettikleri için. Oris'teki dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kameranın arkasındaki sevgili Erdem'e de teşekkür ediyoruz ve bir sonraki fabrika seyahatinde görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.